Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz bugün neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız yeterli olacak. Şifa enerjisini artırabilmek adına his yüklemesi de yapıyorum. Kanalıma abone olup alma verme dengesini sağlayan arkadaşlarım. Bu videoyu beğenip yorumlara evet yazarak enerjiyi de mühürleyebilirsiniz. Bugünkü his yüklememiz önünüze çıkan tüm engelleri nasıl aşacağınızı bilmek ister misiniz? Hayatınızın her bir alanına, her bir hücrenize ve 4 inanç seviyenizin her birine niyet aldığınız andan itibaren yüklemesi yapılacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde kurt metaforu olarak geliyor. Kanaat etmeyen, hırs sahibi, kıskanç olan ve hasetten gözü donan, kendi kendini yiyip bitiren dedi. Bir çare kartı ve güç kartıyla. Kitlenmiş bir duruma veya sıkışmış bir yerden kendini çıkarmak, ayağa kalkmak, güçlenmek. Bugün enerjisine baktığımızda aslında aklınızdaki kişi kendini bazı konularda çaresiz hissediyor. Ne yapacağını çok bilemeyen enerjilerde ama bu daha çok sanki aslında bu noktada sistem tarafından birçok istediği şeyi elde etmiş ama bunu yeterli bulmayan, hırsına daha da fazlasını isteyen bir enerjide olduğunu söylüyor bize. Daha çok böyle hiçbir şeyle yetinmeyip daha fazla denilen bir durumun içerisinde. Burada yeni bir başlangıç yapma isteği var. Kendi gücünün farkında olan ve burada daha fazlası için yeni adımlar atmak isteyen bir enerjide geliyor diyebilirim. Ne kadar başarırsa o kadar kendine kendi gücünü kanıtlamayı düşünüyor. Yani kanıtlayabileceğini düşünen bir enerjide. Bu çok iyi bir durum olmayabilir onun için. Yani çok yorucu bir enerji olabilir. Çünkü burada altta baktığımızda bilinçaltında yetersizlik duygusu olduğu için dünyaları da elde etse bu kişi yine kendini yeterli görmeyecek. Şimdi ayrıntılı olarak bakarsak bugünün enerjisinde aklınızdaki kişinin hayatında neler olabilir dediğimizde Tılsım Prensi. Tılsım Prensi yeni başlangıçlardır, yeni işlere adım atmaktır. İş hayatıyla ilgili, maddi durumlarla ilgili daha büyük işlere adım atmaktır. Para konusunda ya da çözemediği konularla ilgili çözüm arayışından, çözülemeyen sorunların çözülmesiyle ilgili eyleme geçmekten bahseder bize. Burada daha çok aklınızdaki kişinin yaşadığı sorunlar çevresel olarak yani insanlara bir şeyler kanıtlama isteği, sürekli ben yaptım, ben yaparım, işte ben en iyisini yaparım dediği, insanlara sürekli kendini göstermek isteyen bir enerjide olmasından kaynaklı. Ve burada yaptığı şey başkalarını yani çevreyi o kadar çok önemseyerek bazı şeyleri o kadar çok gözden kaçırmış ki burada işte onun onayını alayım, bunun onayını alayım derken bazı bitiş ve kayıplar yaşamış hayatından. Bir kart alacağım buraya. Nasıl bir bitiş yaşamış? Değnek altılısı. Şimdi şöyle değnek altısı zafer kazanmaktan bahseder. Özellikle aşkla ilgili, sevgiyle ilgili gerçekten böyle güzel bir aşamaya geldiyse bu aşamayı korumayı bilemeyen bir aklınızdaki kişi var. Ya da şöyle söyleyeyim, güzel bir ilişkisi vardır, ilişkisi devam ediyordur ama maddi hırs, başka hırslardan kaynaklı ilişkisine önem verememiş ya da ilişkisini arka plana atmak zorunda kalmış ve burada sıkıntılı bazı şeyler yaşamış olabilir. Aslında kazandığı zaferi elinden kaybeden bir aklınızdaki kişi var. Şimdi bunun sebebi ne dediğimizde şu anki o çözülemeyen sorunların çözülmesiyle ilgili bu kayıplarla ilgili durum ne? Neden bunları yaşadı dediğimizde Aziz kartı kaçış ve kaderin müdahalesi. Aziz kartı bize toplumsal normlardan, evliliği bir kişiden bahseder, evlilikten bahseder. Burada evlilikle ilgili bazı sıkıntılar ya da bağlılıkla ilgili bazı sıkıntılar yaşamış olabilir. Geçen açılımda da aynı şekilde gelmişti. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Evet. Şimdi bu noktada şöyle söyleyebilirim. Kupa Prensi eyleme geçmekten, iletişime geçmekten bahseder. İyi niyetli yardımlar almaktan, hoşa giden olaylardan, şefkatli barışçıl tutumlardan bahseder. Burada daha çok
bu enerjide olmak yerine, yani daha şefkatli, daha duygusunu gösteren enerjilerde olmaktansa bunları göstermekten kaçan bir enerjide aklınızdaki kişi olmuş. Yani duygularını göstermeyen, daha soğuk kalan, daha çok etrafın, yani birine çok aşıktır ama toplumsal olarak uygun görülmüyordur. Örnek olarak veriyorum. Burada yapması gereken tercihi daha çok başkalarının düşüncesi olarak almış ve aklınızdaki kişi var diyebilirim. Bu durum onun hayatına neler getirir? Neler getirecek yakın gelecekte? Ciddi bir çözüm arayışı içerisinde olacak. Çünkü burada artık yavaş yavaş duygularının onu zorlamaya başladığı bir sürece doğru geçecek. Aşıklar kartıyla beraber aradaki bağın ne kadar güçlü, kuvvetli olduğunu, ne kadar büyük bir çekim olduğunun farkına vardığı bir süreç olacak ve aile ve yuva ile ilgili şimdi iki durum olarak bahsedeceğim. Bir kart alalım buraya. Ya anneden kaynaklı bir durum yaşanıyor olabilir. Annesi çok böyle nasıl söyleyeyim, onay verip vermeme ile ilgili bazı sorunlar yaşanıyor olabilir. Anneden kaynaklı bazı sorunlar olabilir. Burada işte partnerle aile arasındaki o anlaşmazlığı ya da uygun görülmeme durumu ile ilgili bir çözüm arayışına geçecek olabilir. Bunun yanı sıra güvenilir bir ilişki bekliyorsa, farklı bir durum olarak da güvenilir bir ilişki bekleniyorsa eğer aklınızdaki kişiden, bu noktada onu oluşturabilmek, tekrar güveni sağlayabilmek, aile ve yuva olmakla ilgili bir çözüm arayışı içerisinde olacak. Bu durum sizin hayatınıza nasıl yansır? Yakın gelecekte bunu soralım. Güç kartı, Joker, değnek şövalyesi. Bir kart daha alalım. Bir tane daha alacağım. Şimdi şöyle bakalım. Şöyle yeni başlangıçlarla ilgili bir adım atılacak olabilir. Kendi gücünüzün farkına vardınız. Birazcık hani ipler karşı tarafın eline geçti denir ya. İplerin sizin elinizde geçtiği bir süreç olacak aslında. Yeni başlangıçlarla ilgili. Burada sadece atılacak olan adım değnek şövalyesiyle beraber biraz sabırsızlıktan bahseder. Böyle arzuyla hızlanma isteğinden bahseder burada bize. Böyle bir sürecin içerisine gireceksiniz ama burada daha çok böyle tılsım beşlisiyle. Şimdi tılsım beşlisi nasıl söyleyelim? Şimdi sevgiden yoksun olmaktan bahseder, değersizlik hissinden bahseder, korkulardan bahseder bize. Bu durum siz eyleme geçmesini, harekete geçmesini beklerken sizde karşı tutumu ya da beklediğiniz şeyleri alamamakla ilgili bir durum yaşayacaksınız ve kendinizi değersiz ya da sevilmiyor hissedecek olabilirsiniz. Burada birazcık kendinizi kötü hissedeceğiniz bir süreç oluşacak. Bunun sebebi ne dediğimizde de şimdi kılıç sekizlisi, değnek sekizlisi ve kılıç üçlüsü. Şimdi değnek sekizlisine baktığımızda beklenmedik haberlerden bahseder değnek sekizlisi bize. Bu noktada bir şeylerin düzeleceğini düşünürken çok ani bazı haberler alacak olabilirsiniz. Elim kolum bağlı denilen, eyleme geçemiyorum denilen ya da duyguları tekrar kapatan, duyguları göstermeyen bir enerji oluşacak olabilir ve kılıç üçlüsüyle beraber burada tekrar o üçlü durumun içerisine gireceğiniz, tekrar o sorunun ortaya çıkacağı bir süreç olacak. Yani şöyle söyleyebilirim. Siz aklınızdaki kişinin aradaki o sorunları, işte aile olabilir, başka şeyler olabilir. O sorunları aşması için bekler ve zaman tanırken karşınızdaki kişi bu sorunları şu an için en azından çözemeyecek olarak görülüyor. Ne yapmalısınız? Kupa dokuzusu. Eyleme geçmemelisiniz. Şöyle söyleyeyim. Şimdi kupa dokuzusu evet hayaller, dilekler, bunların gerçekleşmesiyle ilgili bilgiler verir bize ama kupa dokuzusunda eyleme geçmemek vardır. Durup beklemek vardır. Bekleme enerjisi vardır. Burada kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama birçoğunuz için şunu söyleyebilirim. Bu zamana kadar birçok şey yapmış olabilirsiniz. Adımlar atmış olabilirsiniz. Belki kendinizden çok fazla ödün verdiğiniz bir sürecin içerisinden geçmiş olabilirsiniz bu ilişkiyle ilgili. Ama artık eyleme geçmek değil, eyleme geçilmesini beklemeniz gerekiyor. Yani burada birazcık artık ben yapabileceğim her şeyi yaptım. Sen de istiyorsan emek harcamalısın dediğiniz bir durum oluşacak. Bu sizin için daha hayırlı olacak diyebilirim. En azından şu anki enerjilerde. Şimdi bugün neye dikkat etmeniz gerekiyor buna bakalım. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Siz bugünün enerjisinde en çok nelere dikkat etmelisiniz?
Karşınızdaki kişi bencil olabilir, korkak demeyeyim ama korkak olabilir. Yani şöyle korkak, maddi kayıptan korkuyor olabilir, başka kayıplardan korkuyor olabilir. O yüzden daha çok tercih yapması gerekirse madde tarafında, fani şeyler ya da bu dünya ile ilgili şeylerde tercih yapıyor. Yani aşk, sevgi, ruhsal tarafla ilgili değil de daha çok bu tür konularla ilgili o tarafı seçiyor diyebilirim yani. Cümleyi kuramadım. Biri seçen arkadaşlarım. Yorgun hissetme ve değnek şövalyesi. Artık bir şeylerin hızlanmasını istediğiniz bir sürecin içerisindesiniz. İstediğiniz o ilişki, istediğiniz o iş. Bunların artık olmasını istiyorsunuz çünkü kendinizi ciddi şekilde yorgun hissediyorsunuz. Bugün bu yorgunluğu fazlasıyla hissedeceksiniz. Sabırsız olduğunuzu hissedeceksiniz. Emek vermekten yorulduğunuz bir süreç olduğunu fark edeceksiniz. Burada artık dinlenmeniz gerektiğini söylüyor diyebilirim kartlar. Biraz teslimiyete geçmek gerekiyor belki de. Çok fazla zihinsel olarak da düşünüyor olabilirsiniz. O enerjilerde boğuluyor, kendinizi yoruyor olabilirsiniz. Çok sabırsız olabilirsiniz. Sistem size buradaki bu sabırsızlıkla beraber sabretmeyi öğretiyor olabilir. Teslimiyete geçmeniz gerekiyor bugün daha çok. Öyle söyleyeyim. İkiye seçen arkadaşlarım. Kader çarkı, hatıralar ve geçmişe özlem. Bugün daha çok hayatınızda geçmişte yaşadığınız şeyleri değerlendirdiğiniz, geçmişle yüzleştiğiniz, biraz özlem hissettiğiniz ama daha çok böyle neyi neden yaşadığınızı anlamaya başladığınız bir sürecin içinde olacaksınız. Bu güzel çünkü buradaki bazı farkındalıklar sizin kadersel olarak değişim noktalarınızı, değişimle ilgili o dönemeçlerinizi size hatırlatacak ve bunun aydınlanmasını yaşayabilirsiniz. Burada sadece yaşadığınız şeylerde kişileri ya da kendinizi yargılamadan, suçlamadan değerlendirmeye, görmeniz gerekeni görmeye çabalamanızda fayda var. Bazılarınız için küçücük bir farkındalık bile çok büyük bir değişime sebep olabilir. Üçü seçen arkadaşlarım. Çok güzel. Çok güzel bir kart. Resmedilme şekli de çok güzel. Gerçek aşk. Kılıç şövalyesi. Şimdi bugün enerjisine baktığımızda kılıç şövalyesi birazcık böyle şeydir. Kavgadan, gürültüden, soğukluktan, kuruntudan, mesafeden ve rekabetten bahseder. Bugün enerjisinde aklınızdaki kişiyle ilgili de sizin için bazı şeyler yaptığını göreceğiniz bir günde olabilir. Ya da siz gerçekten içinizdeki o duyguların gerçek aşk olduğunu düşünüp daha çok eyleme geçmek, daha çok harekete geçmek gerektiğini düşünecek olabilirsiniz. Yaşadığınız sıkıntıları da aşka bağlayacak da olabilirsiniz. Böyle yapacak olan arkadaşlarım bu düşünceyi iptal edin. Yani işte biz çok birbirimizi seviyoruz, çok sevdiğimiz için bu sorunları yaşıyoruz gibi bir düşünceniz varsa böyle düşünmek böyle olayları daha da arttırır. O açıdan iptal edin dedim. Daha çok burada gerçekten böyle bilinçaltınızda ve genel olarak da böyle bir düşünce yapınız varsa burada kavga etmeden de huzur içinde de bir ilişki yaşayabileceğinizi, gerçek aşkın mutluluk ve huzuru paylaşmak olduğunu bilinçaltınıza kodlamanız gerekir. Yoksa sürekli hayatınızda bu tür yani ne kadar böyle güzel gitmeye başlasa da ilişkileriniz hep yine sorunlar çıkma durumu olur ki çünkü bilinçaltınızdaki kodlama bu şekildedir. Gerçek aşk sorunlarla yaşanır. O yüzden sorun çıkmak zorundadır her zaman. O yüzden bu düşünceyi iptal etmelisiniz. Bir tane de peri mesajı alalım ve bitirelim. Doğanın işaretleri dedi. Yaşamınızı sürdürürken doğadan gelen ince mesajlara açık olun. Doğa bizimle sürekli konuşur. Bizim sadece kalplerimizi ve zihinlerimizi açmamız gerekir. Sistemin verdiği mesajları almaya kendimi açıyorum diyebiliriz. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. His yüklemesi için de yorumlara evet yazarak enerjiyi mühürleyebilirsiniz. Önünüze çıkan tüm engelleri nasıl aşacağınızı, bunun mümkün olduğunu bilmek ister misiniz? Bugünkü his yüklememizi söyleyemedim. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.